musun? Yani burada bir göz odayı bile kiralıyorlar. 650 bin TL'den başlıyor. 2+1'ler, 3+1'ler bunlar da var değil mi? Evet, Öyle bayağı bir yerde Bodrum'da 2 milyon TL'nin altına hiç Bodrum var. pahalı bir yerdeyiz. Varsa 2 milyonunuz gelin yatırım yapın. Seneye o 2 milyonlar 4 milyon. Aynen öyle. Nasıl ama getirdiğim yer? Ay. Nasıl? Vallahi ya. Yani şu anda ben size bir şey söyleyeyim mi? Yalıkavak'ın en güzel yerindeyiz. Evet. Evet. Kamera açık, Nedim her şeyimizi duyuyor şu anda. Ne diyorsun? Ben donuyorum. Dedim montunu giydi. Bahar geldi zannetti. Güneşi görünce bir anda. Turgut Reis'teyiz. Sabancı Parkı'na geldik. Burası Turgut Reis sahilde marinadan sonra acayip sakin, ağaçlıklı, insanların yürüyebileceği bir yer. Çok güzel bir yürüyüş yolu var. Çok Zaten güzel. Turgut Reis'in özelliği aslında bu yürüme yolu yani. Evet. Bodrum'un yürüme sıkıntısı var yani sahil yürüme yolu sıkıntısı var. Buradan ta şeye kadar, neredeyse Gümüşlü'ye kadar bir yürüme alanı var. Çok güzel. Sabancı Parkı da bunlardan bir tanesi. Ama biz biraz içeri bir mekan bulalım kendimize. Evet, orada anlatalım. Hadi bak. Okey. Öyle işte diyor. Hayat güzel, Bodrum güzel. Siz izleyicilerimiz daha güzelsiniz. Yaşanıyor güzelim. Başla ulan! Şimdi şu an ne esiyor? Bir şey esiyor. Ne esiyor buradan denizden? O ne bu? Poyraz mı esiyor? Ne esiyor? İçeride yer yokmuş. Ya hayır ya, oradan girme ya. Yok, onu sileceğiz. Bodrum... Çok güzel bir açılış kutlarım. Gerçekten çok güzel bir açılış yapıldı. Tamam açıyorum. Telaş yok, açıyorum. Bodrum'da 2 milyon TL'nin altına ev var mı dedik ve bir sürü ev çıktı. Ve maceramıza devam ediyoruz. Uzun videomuza devam ediyoruz. Bu video galiba 2 etaptan oluşuyor. Bizi de şaşırttı galiba değil mi? Bayağı bir yerde Bodrum'da 2 milyon TL'nin altına var. Hiç Bodrum pahalı bir yer değil. Spekülasyon yapıp durmayın. Evet. Böyle abartmayın. Varsa 2 milyonunuz gelin yatırım yapın. Seneye o 2 milyonlar 4 milyon. Aynen öyle. Ya da sezonluk kiraya verin. Zaten İstanbul'da herhangi bir eve aldığınız kiradan çok daha fazlasını alacağınız garanti. Şimdi bugün Turgut Reis'e geldik. Turgut Reis'e Sabancı Parkı'na geldik. Çok güzel bir yer. Sabancı Parkı'na gelmeden önce de Akçaalan'a uğradık. Evet, çok yakın zaten buraya. Çok yakın. Yani Turgut Reis'in tepelerine, sırtlarına yakın. Hı. Esasdan Turgut Reis'in yaşadığı yer. Evet. Turgut Reis'in kendisinin gerçek yaşadığı yer. Turgut Reis'in yaşadığı yer. Hatta bununla ilgili ismi nasıl olmuş, onunla ilgili internetten yazıp okuyabilirsiniz. Akçaalan ismi. Akçaalan efsanesi diye yazın, öğrenin. Bize biraz saçma geldi ama yani de o yüzden çok inandırıcı gelmedi. Biri bizi trollemiş olabilir. Saçma sapan bir efsaneyi siz oradan merak ediyorsanız girip bakabilirsiniz. Şimdi Akçaalan derken hazır hemen Akçaalan'ı biraz anlatalım o zaman. Hı. Turgut Reis burada Bodrum'da kendinden bağımsız, yani daha önce belediyeymiş zaten. Sonra Bodrum'a tekrar bağlanmış. Yapısal ve bölgesel olarak da en büyük yerlerden birisi ve biraz da İstanbul şehir hayatına benzediği için hem yaşlıların hem orta yaşlıların düz satıh olduğu için de tercih ettiği bir yer. Çünkü neden? Marketin var, kasabam var, her şey belli bir yerde ve belli bir düzende. Ve hiç Bodrum şehir içine gitmene gerek olmadan burada gayet kendine yeter bir hayatın olabiliyor. Yaşayabiliyorsun. Benim halam burada yaşıyor. Yani bence Bodrum merkeze çok az iniyordur. Çünkü ihtiyacı yok. PTT'si de var. Yani düşünsene. O yüzden yaşamı çok kolay kılıyor. Kiralar gene maalesef Bodrum'da olduğu gibi tuzlu. Evet, Turgut Reis de öyle. Ama Akçaalan tam yapışık olmasına rağmen gayet makulleşiyor. Gerçi kira açısından yine biraz pahalı, doğru söylüyorsun. Evet. Küçük sokaklar, böyle güzel tek katlı, 2 katlı şirin evler var gene Akçaalan'da da ama güzel, mütevazi bir yaşam. Evet. Gerçekten mütevazi bir yaşam. Buradan gelmeden önce biz Konacak'a da uğradık, Yokuşbaşı'na da uğradık, Gümbet'e de uğradık. Evet. Biraz da oralardan bahsedelim. Şimdi Yokuşbaşı da aynı şekilde. Yokuşbaşı ile Gümbet'i biraz birbirine benzetiyorum. Aslında her ikisi de Bodrum'a çok yakın. Yokuşbaşı zaten dibi. Gümbet'te 3 kilometre. Böyle İstanbul'u bilenler hani 5 üstü ve altı vardır ya, aslında biri altı Bodrum'un, biri de üstü gibi oluyor. Yokuş başında evler tabii biraz daha eski.
Ama Bodrum merkeze çok yakın olduğu için ve adı üstünde yokuş başı, yani manzarası çok güzel. Muhteşem bir kale manzarası olduğu için. Evet. Genelde orada hala 2 milyon TL'nin altına hem de manzaralı bir ev bulunabiliyor. Belki biraz metrekareleri küçük olacaktır. 5500 lira geçen gün bir ev gezdim ben kiralık. Yani 2 milyon TL'nin altına aldığınız bir ev 5500 liraya kiraya vermek iyi bir fırsat. Çok iyi bir fırsat. Bodrum merkeze hemen iniliyor. O yüzden gerçekten araştırırlarsa Bodrum merkeze yakın yerlerde de bulabilirler. Gelelim Gümbet'e. Bu çıstak turistlerin... Ama son çok 2 yıldır geldi. öyle değil. Yani biraz hakkını yemek lazım. Covid sonrasında yeni bir Gümbet var sanki yani. Ne gözlüğünü çıkar da demiyor bana ya. Pardon. Böyle şeyler gibi. Kesin burayı kes. Kes. Kes burayı. Ama Gümbet'i de Gümbet yapan aslında çok az insan bilir. Ay Gümbet deyince ay çok gürültülü falan diyorsun ama çok güzel kum plajı vardır Gümbet. Evet. Hatta geçen sefer gittik. Değirmenler'de çektik ya ilk videomuzu. Bu arada Arda ile bunun videosunu yapacağız. Hazırlık yapıyoruz çünkü bu bayağı bir konu. Tarihi yerler Bodrum'un konusunda tarihi da yerleri. çok cömert Gümbet. Çünkü Bodrum merkeze yakın olduğu için kale, sualtı müzesi, tiyatro, Gümbet tarihi yerlere gayet yakın. Bodrum merkeze yakınlığı. Leleklerin kurduğu yapılar, orada sınırları var. Bütün duvarlar şu anda Bodrum Belediyesi tarafından restorasyonla açılmaya başladı. Ta binlerce yıl önceden kalma Lelek İmparatorluğu'nun surları orada şu anda açığa çıkıyor. Belki evinizin yanında bu surları görebilme imkanınız olacak. Lelek taş ustası demekmiş zaten. Evet, ne güzel. O çok leleklerle ilgili Yalıkavak'ta bir şey anlatacağım sana. Tamam. Gümbet'in de bugün isminin nereden geldiğini öğrendik Arda'yla. Falan olduk yani. Biz bilmediğimiz bir şeyi öğrenmiş olduk. Yaklaşık 13-14 tane su sarnıcı var Bodrum'da. Beyaz kubbe gibi. Evet. Onun adı Kümbet'miş. Kümbet olmuş Gümbet. Evet, Gümbet'e ismini veren o Kümbet. Bazıları Çok enteresan. çok viran, bazıları da bazı kişiler tarafından korumaya alınmış. İsmi de oradan geliyor Gümbet'in. Süper. Gelelim Konacık. Bu arada Gümbet'te 2 milyon TL altına bayağı ciddi anlamda fırsatlar var. Bayağı var. Yani ben bu arada Gümbet hakkında bir şey daha söylemek istiyorum. Gümbet niyeyse Bodrumluların hep böyle rahatsızlık ifadesiyle andıkları, suratlarını ekşittikleri, işte belki yüksek sesli müzik dolayısıyla, belki gece hayatı dolayısıyla. güzel yeni siteler de yapıyor. Ama baktığınız zaman Bodrum merkeze en yakın yer 3 kilometre. ve bence ileride ciddi bir değişime uğrama fırsatı var. Bence oradaki fırsatları mutlaka değerlendirmeleri lazım. Alınıp kiraya verilebilir. Evet. Ya bence ciddi bir değişim olacak. 5 sene maksimum veriyorum. Ben orada bir değişim olacağını düşünüyorum. Evet. Gelelim Konacık. Evet. Çırkan eski ismiyle. Çırkan ama yani Konacık bayağı karışık geliyor bana. Çünkü her tür, her miktarda. Dün nereye gittik? Biz çekim yapmak için Akropol'ün oralara gittik. Akropol ne kadar pahalı bir site. Tam dibinde aslında 2 milyon TL'ye evler var. Yani biraz bazı yönleriyle İstanbul'un bazı yerlerini hatırlatıyor bana. Hani İstanbul'da da atıyorum Fikirtepe'yi böyle bir anda bir hallaç pamuğu gibi attırdılar ama bazı sınırlar ve bazı evler kaldı. Doğru. Onun gibi bir yer geliyor bana Konacık deyince aklıma. Konacık'ın şöyle de bir özelliği var. Altyapısı belki Bodrum'un en iyi olan yerlerinden biri Konacık. Evet, doğru söylüyorsun. Oranın eski belediye başkanı iyi işler yapmış. Konacık dediğimiz zaman, Çırkan bölgesi dediğimiz zaman harikulade bir altyapı var. Hiç Doğru. Bodrum'da eşi benzeri yok. O yüzden aslında Konacık'ta 2 milyon TL'nin altına evler olması beni şaşırtıyor. Ama yine de Konacık'ı çok seviyor musun dersen ben çok fazlasıyla fanatiği değilimdir. Çünkü bana kalırsa büyük şehir hayatı Konacık'ta var. Konacık'ta oturmadım. Oturmadığım yerlerden Benim arkadaşlarım birisi. oturuyor. Yani çok sevdiğim bir yer değil. Bana çok şehri hatırlatıyor. Evet. Bodrum'dan çıkmışım hissiyatı veriyor. Ama şehirde çalışanlar için de çok uygun ya. Evet, özellikle çünkü yani genç çocukla buraya gelenler için muazzam Çok uygun. iyi bir fırsat. Orada da fırsatları yakalayabilirsiniz. Ayrıca kira şeyi orada da çok yüksek. Çünkü Evet. insanlar aramalarını Bodrum merkeze veya işte Bitez'e yakın yapıyorlar. Kiralık aramalarını. Evet. Çünkü işte okullara yakın, hastanelere yakın, yani merkeze yakın. Öyle bir avantajı Bu var arada Konacık'ın. bahsettiğimiz yerlerdeki satış fiyatları 1 ile genelde 2 milyon TL arasında Tabii, oluyor. Bazı yerler hariç işte dün bahsettiğimiz mesela dün gittiğimiz mumcular. Mumcular. Buralar bazı yerler
hala 600 ile 1000 arasında da ev veriyor, sunuyor bize. Nadiren sunuyor. de olsa. Nadiren sunuyor ama Nadiren Bodrum'da biz bu sınırı artık geçen gün senin arkadaşına da aradık. 1 milyon Zor. Gerçekten. Ama yine de 2 milyon TL bugün için az buz bir para değil. Önemli bir para. Bir sürü yatırımcı ama var. içinde. 1.300-1.400 bandı çok Evet yoğun. yani illa Bodrum hayalim var diyorsanız mutlaka 600 bin liraya da 700 bin liraya da 800 bin liraya da yerler, bizim saydığımız yerlerde bulabilirsiniz. Belki metrekare anlamda handikapları olacaktır ama var. Gerçekten var. Bu arada videolar nasıl gidiyor? Sizden de yorum bekliyoruz yani. Evet, beğeniyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Fikirlerinizi almak istiyoruz. Aynen öyle. Biraz şimdi böyle bir kendi kendimize konuştuğumuz için bazen de güzel telefonlar alıyoruz. Çok güzel. Birkaç tane müşterimiz oldu hatta. Müthiş bir şey bu. Arayanlar bayağı başladı. Bayağı hareketli. Abonelerimiz de çok artıyor. Evet, merak ama ediyoruz. desteğinizi de istiyoruz. Abone olmayanlar lütfen abone olun. Abonelik ücretli değil. Abone olduğunuzda herhangi bir para vermiyorsunuz. Sadece bize destek veriyorsunuz. Bizim daha çok video çekmemiz için motivasyon sağlıyorsunuz. Bizim yardım kutumuz öyle. Evet. Abone olun. Evet, abone lütfen abone. Peki şimdi kaldı. Aslında parantez açacağım. Gezmeyeceğiz orayı ama Akyarlar, yani denizin çok güzel olduğu bölge bu arada, hala orada da 1 ile 2 milyon TL arasında özellikle sezonluk kiraya verilebilecek bir yer var. Daha bugün çalıştık seninle. Evet. Yani Akyarlar'da hala 2 milyon TL'nin ev olması bana şaşkınlık verdi. Şöyle söyleyeyim, benim Bodrum'da en sevdiğim plaj Karayincir. Ay ama çok yani güzel gerçekten ya. Orada denize girmeye bayılıyorum. Akyarlar onun hemen yanı. Yazın bekleyin. Yaza doğru bekleyin. Evet, oralarda çok güzel videolar Bizden çekeceğiz. nefret edeceksin. Bunlar ne yapıyor burada her gün diye. Biz mayolarla mı çekim yapacağız? Ne yapacağız? Evet. Yani montla, bıktınız değil mi montla bizi görmekten? Ben biraz önce montumu çıkardım, çok üşüdüm. Geri Daha henüz bahar gibi gözüküyor ama bahar gibi bir hava yok. Şimdi şeye gideceğiz, Yalıkava. 3, 2, 1. Bu 3-2-1'leri de Nedim için yapıyoruz. Seviyor Nedim, onları da kullanıyor. Rahat rahat kesebilsin diye. Katnedo. Katnedo. Son bir yerimiz kaldı. O da Yalıkavak'ın Geriş bölgesi. Evet. Onu da hatırlatalım. Geriş neresi diyenler olursa aslında bence bizim bir önceki videomuza baksın. Bir önceki videomuzda şundan bahsettik. Ucuza ev almak için bilinen yerlerin yan komşularını öğrenin dedik. Evet. Geriş neresi? Yalıkavak'ın komşusu. Çoğu insan Yalıkavak'ı biliyor ama Geriş'i bilmiyorlar. Ama aynı zamanda en ünlü restoranların da aşağıda olduğu yer olduğu için söyledim. O da doğru. Göçte'ye gittik ya. Göçte'ye gittik, olsa doğru. da yine yesek. Neyse gene gideriz. İlk videomuzun restoran kısmı. Şimdi bir de restoranımız var. Onu da hatırlatalım. Evet, restorana gideceğiz. Evet, bugün sıra bende. Çok güzel. Ay gene çok güzel bir yere gidiyoruz ya. Bir şey söyleyeceğim. Yaza doğru kilo alırsak alta yazın kilo alırız falan. Çünkü bu böyle bir sonsuz loop'a girdik gerçekten. Devamlı yiyoruz. Devamlı yiyoruz. Kanalı bahane ediyoruz. Yalıkavak'ta sahilde, çarşının içinde görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Beni Ferhan'ımla çek. Gerişin Dağı'ndan tekrar merhaba. Tekrar merhaba. Gerişin Dağı'ndan tekrar merhaba. Sevgili Ferhan Şensoy'un en son ölmeden önce yaptığı podcastlerden girişleri hep böyleymiş. Evet ve burada oturuyormuş kendisi. Ve burada Uzun oturuyor. yıllardır burada oturuyormuş. Girişi çok seviyormuş. Hatta Nedim'den rica edelim birkaç tane merhabasını koyalım buraya. Peki bir şey söyleyeceğim. Bizim bu arada gezdiğimiz yerlerin en güzeli Geriş değil mi şu ana kadarki? Kazılıyor olmasının dışında. Her yeri kazılıyor şu anda. Onu hiç unutun, görmemiş sayın ama bence çok güzel. Taşların üstündeyim böyle biraz Ama boy olarak hava da senden çok yüksek. güzel. Rüzgar. Bir şey söyleyeceğim. Evet biz bu arada dün havayı şeyde bıraktık. Bayağı Turgut Reis. Bugün buraya geldik. Bayağı bildiğiniz gibi şöyleyiz. Montlarla bile duramıyoruz. Gördüğünüz üzere Bodrum'da bahar geldi. Evet ve İlan bir günde ediyorum. geldi. Ve Resmi bir günde bir ilan anda ediyorum, geldi. bir anda. Dünkü çekimdeki ne haldeydin? Montlar ve şu anda işte Bodrum. Bodrum havası bu. Bodrum bizden sorulur. Havası da bizden sorulur. Şimdi Geriş dedik. Geriş'in neresi olduğundan biraz bahsedelim. Evet. Yalıkavak'a geçtikten sonra Gümüşlü'ye doğru. Gümüşlü'ye doğru yolda giderken
üst geriş diye yol ayrılıyor. Çünkü aslında bizim çoğu bildiğimiz o güzel restoranlar geriş altı dediğimiz. Evet. Hatta Aslında ilk hep Geriş'le Yalıkavak karıştırılıyor çok birbirine. evet yani geriş 2 bölümden oluşuyor. İlk gittiğimiz restoran Göçtü. O geriş altıydı. Ve orada birçok güzel restoran var. Burası da hatta bazı projelerde geriş altında zaten. İyi projeler. Şimdi burada biz Geriş köyündeyiz. Evet. Üst tepedeyiz. Evet. Ve çoğu insan burayı bilmiyor. Yani çok yukarılarda kaldığı için sanki burada kimsenin haberi yokmuş gibi bir köy ve muazzam manzarası olan bir yer. Şimdi bize diyecekler ki 2 milyon TL'ye burada Geriş'te ev var mı? Yalıkavak'ın yanı. Geliyorsa da varsa da biz bir saldıralım falan. Açıkla. Gerçekleri açıkla. Gerçekleri açıklayalım. Şimdi ben açıklıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Açıklıyorum. Emlakçınız konuşuyor. Bir saniye. Şimdi biz bu videoyu çekme fikri yani konusu geldiğinde yaklaşık biz 2-3 aydır hazırlanıyoruz konulara aslında. Yani tamam yarısı spontan ama bazı konulara ders çalışıyoruz. O sırada vardı tamam. 2 milyona ev vardı yemin ediyorum. Ama biz son 2 gündür tabii hızlandırdık biraz bu çekimleri. Şu anda da var. Telaş yok. 2 milyon, 2 milyon 250, 2 milyon 350 şöyle daireler var. Mi? 2 milyon 250 bin liraya daireler var. Bizimle çalışsınlar, biz pazarlığı yapalım, 2 milyon liraya alalım bu evleri onlara. Nasıl bir emlakçısın? Maşallah tebrik ediyorum. Sever Hamza hoş geldin. Yalnız Ferhan Şensoy'dan utandım şu anda. Bir dakika, geriş ne? Unuttuk. Geriş ne demek? Ondan da bahsedelim biraz. Geriş sırt demekmiş. Evet. Ben çok Meltem hazırlanmış buranın tarihine gayet iyi biliyor şu anda. Buranın tarihini okurken çok etkilendim çünkü sıkı durun 4500 yıllık. İnanılmaz. Burası. İnanılmaz yani. Gerişi bu kadar önemli kılan şey aslında bir de biraz da bu tarih. Çünkü Romalılar, Yunanlılar ve Türkler burada beraber yaşamışlar. Evet. Pasanda dediğimiz, hatta şu anda tam Pasanda bölgesindeyiz. Hatta tam yanımız Pasanda Panorama Restoran. Evet ya. Açıksa orayı şu anda gireceğiz. Belki drone görüntüleriyle görebiliyorlardı Burasının şu anda. efsane bir manzarası var bu arada gerçekten. Pasanda dediğimiz bölgede kaç medeniyet beraber yaşamış. Acayip etkileyici yani. Şu anda böyle olduğuna bakmayın tabii yani. Şu anda onlar görmüyorlar. Ona göre ayarladık kadrajı. Pardon ya görmüyorsunuz ama ben de bu kadar uzun boylu değilim. Taşların üstündeyim şu anda. Şimdi Yalıkavak'a gidemedik. Biz dün dedik ki restorana gidelim. Evet. Gidemedik. Bir aksilik oldu. Bugün geldik. Bugün gelebildik. Yalıkavak'a tekrar ineceğiz. Çok güzel bir restorana götüreceğim sizi. Çok seveceksiniz. Arda götür. Valla bu sefer ben de bilmiyorum. Evet. Arkadaşı bir yer açmış. Oraya gideceğiz. Ferhan Şensoy'u çok seviyoruz. Ben çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Çok üzüldük vefatından sonra. Üzüldük. Çok saygı duydum. Ve şu anda buraya gelince, burada büstünün olduğunu öğrenince, Ozan'dan da podcast'te öğrenince inanılmaz üzüldüm. Yani o sırada bile çok üzüldüm. Ama burası benim için daha da önemli bir yer haline geldi. Evet sadece ya. Ferhan Şensoy sayesinde. Evet. Hadi Yalıkavak'a gidelim o zaman. Bay bay. Nasıl ama getirdiğin yer? Ay. Vallahi ya. Ya şu anda ben size bir şey söyleyeyim mi? Yalıkavak'ın en güzel yerindeyiz. Evet. Burası bence Yalıkavak Marina'dan daha güzel. Kusura bakma ya bir Yalıkavak Marina hayranı olduğunu biliyorum ama. Yalıkavak ama burası gerçekten burada nasıl gelirken hissetmedik mi yani bir balıkçı köyüne gelmişiz gibi ama aslında yani bakarsan. burada karışık duygular hissediyorsun yani. Yalıkavak Marina da şurada yani. Evet Yalıkavak Marina şurada ama burada gerçekten çok güzel minik tekneler de var. Mimar çok yumuşak bir dekorasyon yapmış ve insan kendini gerçekten çok bambaşka bir yere gelmiş gibi hissediyor. Bize bir de keşke şu çiçeklerin kokusunu alsanız. Alabilseler, muazzam. Burası benim çok yakın bir arkadaşımın, Muratcan'ın yeri. Buraya her gelişinizde benim adımı verirseniz %60, %70 indirim alabilirsiniz. Senin adını vermiyorlar. Evet. Bodrum bizden soruları verirseniz yani her şey size bedava olabilir. Muratcan'cığım selamlar. Bodrum kod Bodrum bizden sorulur. Bu bölüm biraz uzun sürdü. Bizim için de çok uzun sürdü ama şöyle bir toparlayalım istedik. 8 tane semt saydık ve gezdik buraları. Sonuç olarak 2 milyon TL'nin altı evler var mıymış? Var. Bol var. Var evet. Spekülasyonlara gelmeyin. Evet. Bodrum çok pahalıdır demeyin. Demeyin. İstediğiniz ufak bir yazlığa muhakkak hayalinize kavuşabilirsiniz. Bu arada 2 milyon
TL diyorsak işte söyledik 800'e de var, 700'e de var, 600 bin TL'ye de var. 2 milyon altında aslında bol bol alternatif Sadece var. bir önceki videomuzda çok uyumlu bu. Nasıl ucuza ev alırım, nasıl takipçi olurum, Onu iyi mutlaka takipçi olmaları izlemeleri lazım. lazım. Evet. Evet. Şöyle gezdik, hemen bir özet geçiyorum. Önce mumculara gittik. Mumcuları bir gezdik, barajı gördük. Arkasından Mazi'ye gittik, Mazi'ye indik. Maalesef orman yangını Yamanlı olan yer yerleri de gördük. Oradan döndük, Güvercinlik'e geldik. Güvercinlik de müthişti. Yine harika bir kasaba orası. Evet. Oradan döndük, Yokuşbaşı'na geldik. Yokuşbaşı'nda yine biraz turladık. Hemen arkasından Konacık. Gümbet. Özür. Konacık. Karıştırdın mı? Konacık Gümbet mi? Konacık veya Evet, Gümbet. Konacık. Onu Nedim nasıl koyacak bilemiyorum. Gümbet Konacık yaptık. 2 tane daha şehir merkezine yakın yerde gezdik. Arkasından atladık. Turgut Reis Akçaalan'a geldik. Akçaalan'dan aşağıya indik. Sabancı Parkı'na doğru birazcık oralarda gezdik. Azıcık Akyarlar'dan bahsettik. Gitmedik ama bahsettik. Çünkü Akyarlar'da da var hala 2 milyon TL'ye Evet, kadar daireler. Ondan sonra kalktık Yalıkavak'a geldik. Yalıkavak'ta birçok noktada hala 2 milyon TL'ye kadar daire bulmanız mümkün. Bunun için Gökçebel tarafında özellikle evet, var. orada da var. Yalıkavak'a bir şans verin deriz. Çünkü artık bu tamamen Yalıkavak çok pahalı, çok pahalı. Evet, dünyanın gözünün üstünde olduğu bir yer marinadan dolayı. Evet, aynen öyle. Yani gerçekten öyle. Ama buraya da bir şans verilmesi gerekiyor. Sonra Geriş'e gittik. Ferhan Şensoy'un büstünün yanında. Çok güzel. Çok güzeldi ve şimdi aşağıya geldik Yalıkavak sahilde. Biraz yemek yiyeceğiz. Acıktık. Tabii ki de. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Bizim zaten saatimiz gelmiş. 3-4 sularında biz bu saatlerde yiyoruz. Biraz da mekanın menüsünden bahsedelim. Bize şu anda hamburger geldi. Takolar Taco geldi. Var. Kızarmış tavuk geldi. Çok Evet. güzel. Hamburgerleri muazzam. Takoları çok güzel. Ama buranın bir tane meşhur yemeği var. Citrus tagliatelle. Evet, limonlu tagliatelle Limonlu. muazzam. Bunu Ama muhakkak tatmamız esas lazım. kokteylleri çok güzel. Evet. Kokteyl konusunda biraz bilgi aldık şimdi. Bu hafta da bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir dahaki videoya bekliyoruz. Bir dahaki videoya bekliyoruz. Bize her türlü sorunuzu WhatsApp, e-mail veya bir telefonunuzla ulaştırabilirsiniz. Size yardımcı olmak için hazırız, bekliyoruz. unutmayın. Bodrum bizden sarıdır. Hoşçakalın.